Herkese tekrar merhaba. Bu bölümde Almanya'dan Danimarka'ya, Danimarka'dan da İsveç'in Halmstad şehrine feribotla geçiyoruz. Şimdi kısa bir hatırlatmayla devam edelim. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz üzere bu bölümde de seyahat güzergah yani rota planlamasına ilişkin tecrübelerimizi paylaşacağız. İnşallah sizlere de yardımcı olur. Pazartesi sabahı Kiel Almanya'dan ayrıldıktan sonra hedefimiz Danimarka üzerinden İsveç'e geçmek. Almanya'dan Norveç'e ulaşmak için ya Büyük Kemer ve Öresund köprülerini geçerek Malmö üzerinden ya da Almanya ve Danimarka'dan kalkan feribotlarla İsveç üzerinden Norveç'e gidilebiliyor. Biz daha önce kuru seyahatimizde Büyük Kemer Köprüsü'nün altından geçmiştik. Her iki köprü fiyatları karavanlar için biraz pahalı olması ve Danimarka'yı gezebilmek maksadıyla biz Danimarka üzerinden Oslo'ya gitmeyi planladık. Bu güzergahta birçok alternatif rota var. Bütçe ve zamana göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bizim tercihimiz Danimarka'nın Grenaa kentinden İsveç'in Halmstad kenti oldu. Seyahatimizde farklı bir aşamaya geçmek ve Norveç'e yaklaşmamız bizi bu aşamada daha da çok heyecanlandırmıştı. Şimdiki hedefimiz Flensburg. Buradan Padborg gümrük kapısından devam ederek feribotun kalktığı Grenaa şehrine ulaşmak. Buraya varmadan önce Legoland'in de olduğu Hulund şehrine uğramayı düşünüyoruz. Mütakiben akşam gece feribotla İsveç'e geçmeyi planladık. Almanya sınırı geçtikten sonra Danimarka gümrük memurları plakamıza bakarak bizi durdurdular. Kısa süreli bir pasaport ve evrak kontrolü yaptıktan sonra gayet nazik bir şekilde bizi uğurladılar. Hatta biraz da şaşırdılar. Danimarka'ya geçmeden önce Almanya'da yakıt depomuzu doldurmuştuk. Ama su ve karavanla ilgili işlerimizi Danimarka'da nasıl yapacağımızı merak ediyorduk. Sınırı hemen geçince ilk benzin istasyonuna girip Danimarka'daki sistemi öğrenmek istedik. Çok da isabetli karar vermişiz. Çünkü Danimarka'daki neredeyse tüm akaryakıt istasyonlarında karavanlar için öncelikli olmak üzere otobüs ve tırlar için kimyasal tuvalet boşaltma, su doldurma ve gri su atık işlemleri için her türlü imkan mevcut ve ücretsiz. Danimarka gerçekten karavancılar için vakit geçirilebilecek, karavan yaşamını kolaylaştırıcı tüm imkanlarla dolu. Bu bizi gerçekten çok memnun etti. Keşke daha uzun süreli Danimarka'da kalabilseydik. Danimarka'nın yetkililerine buradan biz de teşekkür ederiz. Seyahatimiz boyunca genelde 2-3 günde bir duş alma imkanımız oldu. Burada da su ve boşaltım imkanı olunca duş ve yemek molası verdik. Tak çıkar musluk başlıkları gerçekten çok pratik. Avrupa'daki bütün musluklarda zaten takılı olarak önünüze çıkıyor. Siz sadece kendi hortumunuzdaki başlığı ona takıp çıkartarak sorunsuz bir şekilde su takviyesi yapabiliyorsunuz. Türkiye'den gitmeden bunun tedarik edilmesinde fayda var. Rotamız Billund'daki Legoland.
Billund'daki Legoland Tema Parkı'na geldik. Tüm otopark alanları ücretli. Karavanlar için de özel park alanları mevcut. Biz içeri girmedik. Bilet ücretleri biraz pahalı. Ayrıca hem yaş itibariyle hem de zamanımızın olmaması sebebiyle zaman geçirmek istemedik. Doğrudan Granea şehrine doğru yola devam ettik. Ama çocuklu aileler için burasının keyifli bir yer olduğunu zaten bilen biliyordur. Biz Billund şehrini karavanda gezdik. Çok da güzel, şirin bir şehir olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ayrıca merkezdeki Legoland Müzesi'ni de kısa süreliğine ziyaret ettik. İçeride girdikten sonra ücretli alanlar da var. Ücretsiz alanları da gezip küçük bir mola verebiliyorsunuz. Danimarka'da da otobanlar Almanya'daki gibi ücretsiz. Akşam 9 gibi Granea şehrine vardık. Doğrudan Stena Line şirketinin ofisine uğrayarak biletimizi almak istedik. Online bilet almanın daha uygun olduğunu söyledikleri için uygulama üzerinden üye olarak 3 yetişkin ve 1 karavan için toplam 142 avro ödeme yaptık. Feribotumuz 26 Haziran'ı 27 Haziran'a bağlayan gece saat 00.45'te hareket edecek. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuğumuz var. Feribota binmeden yanınıza alacaklarınızı önceden planlamanız gerekiyor. Çünkü feribota bindikten sonra araç bölümü yolcuların geçişine kapatılıyor. Tekrar araca binip herhangi bir şey almanızın imkanı yok. Ta ki limana yaklaşmanıza yakın bir zaman tekrar kapılar açılarak araçlarınıza girmenize müsaade ediliyor. Dolayısıyla biz de bunu bildiğimiz için öncesinden yanımıza su, yastık, şarj cihazı gibi ihtiyaç duyabileceğimiz şeyleri önceden almış olduk. Ayrıca feribota binerken karavandaki tüpün kapatılması özellikle önemli. Onun için zaten size kapatılmasına dair yapışkanlı kağıtlar veriyorlar. Güvenlik açısından gerekli.
Hava biraz sıkıntılı olmasına rağmen feribotun büyüklüğü de dikkate alındığında denizin durumu bizleri çok da rahatsız etmedi. Sabah 6 gibi Halmstad'a vardık. İsveç'te dizel Norveç'e göre daha pahalı. Yakıt almadan Norveç'e devam ettik. Gelecek bölümde IKEA Müzesi, İsveç, Göteborg ve karavan camımızın kırılma hikayesini paylaşacağız. Bu bölümde başta belirttiğimiz üzere seyahat planlamasına ilişkin tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Umarım size de yararlı olur.